Herkese merhaba, ben Zübeyde. Bugün size bu üstümde gördüğünüz tam daire kloş eteği nasıl dikildiğini anlatacağım. Daha önce hayatında hiç dikiş dikmemiş olanlar bile bu videoyu izledikten sonra bu eteğin birebir aynısını çok kolay bir şekilde dikebilecek. Aslında benim niyetim bunu size hiçbir kalıpla uğraşmadan, hiçbir ölçüyle uğraşmadan en basit haliyle anlatmak. Ama bu bir çan etek videosu, kloş etek videosu olduğu için bunun önce matematik olarak nasıl hesaplandığını çok kısa bir şekilde anlatacağım. Hesaplanma şekli bir formüle dayanıyor. Bel çevremizi çember olarak düşünüyoruz ve çemberin çevresinin formülünü kullanacağız. Alacağımız ölçüyü bu formüle uygulayarak çıkarıyoruz. Ben aslında formülü buraya yazacağım. Benim belim 76 santim geldi. 76 santime göre bu formülün üzerinde benim almam gereken ölçü kaç çıkıyor? Onu zaten tam olarak şurada göstereceğim. Biz bu işi matematik formülleriyle değil, en basit haliyle yapacağız. Belinizin ölçüsü kaç geliyorsa bu ölçüyü 6'ya böleceksiniz. Benim belimin ölçüsü 76 geldi. 76'yı 6'ya bölünce 12,6 çıktı. Eteğin kumaşının sarkmasını önlemek adına -2 yapıyoruz. 10,6 kaldı. Ve bu sayıyı da yuvarlıyoruz. Yani 10,6'yı ben 11'e yuvarladım. Ve benim ölçüm 11. Bütün hesap bu kadar. Siz de bu hesabı yaptıktan sonra artık kendi bedeninize tam uyan çok güzel bir kloş etek sahibi olacaksınız. Umarım bu videoyu izledikten sonra sizin diktiğiniz etek benimkinden çok daha güzel olur. Videolarımın faydalı olduğunu düşünüyorsanız ve bana destek olmak isterseniz abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden hepinize iyi dikişler diliyorum. Önce kumaşı eninden 2'ye, daha sonra da 4'e katlıyorum. Eteğimin olmasını istediğim boyu katladığım kumaşa yetiyor mu diye kontrol ediyorum. Şimdi aldığım ölçüyü çizeceğim yer bu 4 kat kumaşın birleşme noktası olacak. Bu birleşme noktasının tam köşesinden 11 santimlik ölçüler alıp çiziyorum. Böylece çemberin bir dilimini çizmiş oldum. Bu kumaşı kesip açtığımızda birbirine eşit 4 dilim bizim belimiz olan çemberin tam ölçüsünde çıkmış olacak. Şimdi çizdiğim ölçünün üstünden 1 santim dikiş payı çiziyorum. Bu dikiş payı kemer dikmek için bıraktığım pay olacak. Kesilecek olan yer de bu üstteki çizginin olduğu yer. Ben eteğimin belimden dizime kadar toplam 56 santim olmasını istiyorum. Bunun için yapmam gereken öncelikle kemer enini eteğin tam boyundan çıkarmak olacak. Benim dikeceğim kemerin dikip bitmiş hali 5 santim olduğu için 56 santimden 5 santim çıkarıyorum. Geriye 51 santim kalıyor. Etek ucunu kıvırmak için de 1 santim dikiş payı veriyorum. Benim bel hizasından etek için alacağım ölçü 52 santim çıktı. Dikiş payı verdiğim yerden değil, ilk çizdiğim çizgiden 52 santim alarak etek yayını çiziyorum. Bu aşamada eteğin sarkma yapmaması için tam merkez noktasından ortaya bir ölçü alıp 1,5 santimden bir çizgi çiziyorum. Sonra elimle iki yana doğru bu çizgiyi sıfırlayarak etek ucunu tamamlıyorum. Eğer sizin kumaşınız esnemeyen bir kumaşsa bu işlemi hiç yapmayabilirsiniz. Az esneyen bir kumaşsa 1 santimden, çok esnek bir kumaşsa 2 santimden çizip orta noktadaki kumaşı bu şekilde düzleştirmelisiniz. Böylece dikildikten sonra eteğiniz yanlardan sarkmayacaktır. Eteğimin çizim işlemi bitti. Şimdi dikiş payı olarak verdiğim üstteki çizgiden başlayarak önce belinin, daha sonra etek ucunun kesimini yapıyorum. Kestiğim parçayı açınca elimde tam daire bir kumaşım oluyor. Ben burada size göstermek için tam açtım ama siz ikiye katlanmış halde bırakın çünkü dairenin bir yanını fermuar takmak için keserek açacağız. Eteğin kesimi bitti. Şimdi bir tane de kemer kesip kesim işlemini tamamen bitireceğiz. Dikilip bitmiş halinin 5 santim olmasını istediğimiz bir kemerde kumaşı ikiye katladığımız için 10 santim, dikiş payı da eklediğimiz için 12 santim enden kesim yapacağız. Kemerin en ölçüsü bütün bedenler için aynı olacak. Boyu için de bel ölçünüz artı 2 santim dikiş payı veriyoruz. Benim bel ölçüm 76 olduğu için ben 78 santim boy, 12 santim enden bir adet kemer kestim. Kesim bitti. Bu etek için sadece bir etek, bir kemer, bir de gizli fermuar ihtiyacımız var. Şimdi dikime geçiyoruz.
Dikmeye başlamadan önce kestiğim kemeri boyundan ikiye katlayıp ütüledim. Daha sonra kumaşların yüzü yüzüne bakacak şekilde eteğin bel bölgesine kemeri çok hafif çekerek 1 santim genişliğinde diktim. Kemerin fazla kalan kısmını kesiyorum ve fermuar takmaya geçiyorum. Fermuar takarken eteğin yüzü size, fermuarın da tersi eteğe bakacak. Fermuarı açıp ters şekilde eteğin kenarına sıfırlayın. Fermuarın başındaki plastik kısmını kemerin ütü izi yaptığımız yerine tam oturacak şekilde yerleştirip iğneleyin. Makinenin ayağını fermuar ayağı ile değiştirin ve fermuarın dişlerini parmağınızla hafifçe aça aça dişlerin tam dibinden dikin. Fermuarı kapatın. Şimdi karşı tarafın tam oturması için işaret alıyoruz. Fermuarın plastik kısmını, kemerin dikiş yerini ve fermuarı bitirdiğimiz noktayı sabun yardımıyla işaretliyorum. Şimdi fermuarı açıp yine tersini eteğin yüzüne yerleştiriyorum. Bu sefer işaret aldığım yerleri tam karşılığına oturtup iğneliyorum. Fermuarı yine dişlerini elimle hafifçe açarak tam dibinden dikiyorum. Fermuarın alt kısmını kapatırken eteği ters çevirip makinenin altına yerleştirin. Dikişin tam bittiği yerden etek ucuna kadar dümdüz dikin. Dikiş bitince fermuarın uzun kalan kısmını sağlamlama dikişi yapıp fazlalığını kesin. Burada benim yaptığım bir hata var. Eteğin kumaşı nasıl olsa atmıyor diye etrafına overlock çekmemiştim. Sonradan görüntüsü hoşuma gitmedi. Hazırda overlock'a oturmuşken fermuar kısmını da overlock çektim. Önce kemerin üst kısmını, daha sonra etek ucunu overlock ile temizliyorum. Sizin overlock makineniz yoksa içeri doğru 2 kere katlayıp dikerseniz yine tertemiz bir görüntü elde etmiş olursunuz. Şimdi sırada kemer kapatma işlemi var. Burası gerçekten çok basit. Tek yapmanız gereken fermuarın üzerindeki plastiğin fazlalığını yana çekip kemeri eteğin ön yüzüne yatırmak. Makinede hala fermuar ayağı takılı. Yine fermuar takarken yaptığımız gibi fermuar dişlerinin tam dibinden kemer boyunca dikiyoruz. Sonra da kemeri düzüne çeviriyoruz. Diğer tarafına da birebir aynı işlemleri uyguluyorum. Şimdi makine ayağını değiştirip normal düz ayak taktım. Eteğin düzünden
altındaki kemeri hissederek dikkatli bir şekilde kemeri eteğe tam dibinden dikiyorum. Etek ucunu kapatırken anlatmak istediğim bir ayrıntı var. Bu tarz yarım çan, tam çan ya da koni gibi inen etek ya da İspanyol paça pantolonların uçlarını kıvırırken mümkün olduğunca ince kıvırmalısınız. En alt kısım eteğin ya da pantolonun en geniş yeridir ve yukarı doğru çıkıldıkça kumaş daralır. Siz ne kadar kalın kıvırırsanız kumaş o kadar fazla gelecek ve siz ne yaparsanız yapın etek ucu dönüp çirkin bir görüntü ortaya çıkacak. Bu yüzden böyle ürünlerde benim tavsiyem en fazla yarım santim veya 1 santim kıvırmanız olacaktır. Ben 1 santimden etek ucumu kıvırdım ve eteğimi bitirdim. Size tüm ayrıntılarıyla kloş etek ya da diğer adıyla tam çan eteği anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Siz de videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, destek olmak için yorum yapıp abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize iyi dikişler diliyorum.